40 yıllık can yoldaşının bahçesine giden suyu, gecenin bir yarısı gizlice kesen adam, sabah o suyun kendi evine kanlı bir feryat getireceğini bilmiyordu. Toprakları yan yana olan Rıza ve Bekir, yarım asırdır yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen, sırt sırta vermiş iki koca çınardı. Fakat o kurak yaz, muhtarın paylaştırdığı bir avuç su, iki dostun arasına zehirli bir yılan gibi çöreklenmişti. Rıza'nın hırsı gözünü öyle bir bürümüştü ki, Bekir'in kurumaya yüz tutmuş fidanlarına acımak yerine, o suyu tamamen kendi tarlasına çevirmek için karanlıkta küreği toprağa sapladı. Sular Rıza'nın tarlasına gürül gürül akarken, sabahın ilk ışıklarıyla Bekir'in kapısında duyulan o acı feryat, kopacak fırtınanın sadece ilk damlasıydı. Güneş, kavrulmuş toprağın üzerinde alevden bir kırbaç gibi şaklıyordu. Kuraklıktan çatlamış tarlanın ortasında dikilen Rıza, derin yarıkların arasında boynunu bükmüş ekinlerine bakarken, kalın koyu gri bıyıklarının altından sıkıntılı, ağır bir nefes verdi. 40 yıllık can yoldaşı Bekir ile aralarındaki tek sınır, diz boyu derinliğindeki daracık bir su kanalıydı. Rıza, yeşil örgü yeleğinin ceplerine soktuğu nasırlı ellerini yumruk yapmış, suyun kendi tarafına değil de Bekir'in arazisine doğru cılız bir şekilde süzülüşünü izliyordu. O sırada arkasından gelen kuru ayak sesleriyle irkildi. Karısı Zöhre, başında beyaz çiçek desenli lacivert yazması, sırtında kahverengi yün hırkasıyla elindeki bakır ibriği yere sertçe bıraktı. "Bakma öyle boş boş," dedi Zöhre. Sesi rüzgarın uğultusunu bastıracak kadar keskin ve iğneleyiciydi. Zöhre sivri çenesini Bekir'in yeşermiş tarlasına doğru uzatarak gözlerini kıstı. "Muhtar suyu paylaştırırken senin sesin çıkmadı. Şimdi elin adamı ekinini sularken sen burada anca toprağın çatlağını sayarsın. O suyun yarısı bizim hakkımız değil miydi Rıza? Niye susup oturdun?" Rıza hiçbir şey söylemedi ama içindeki o zehirli tohum çoktan çatlamaya başlamıştı. Bakışlarını karısından kaçırıp yeniden su kanalına çevirdiğinde suyun şırıltısı kulaklarına bir alay gibi geliyordu. Aklında sadece yaklaşan kışın borçları ve kuruyan mahsulünün kederi vardı. Yavaş adımlarla kanalın sınırına doğru yürüdü. Tam o esnada kanalın diğer ucunda soluk bordo kazağı ve gri kasketiyle Bekir göründü. Bekir, kısa ve hafif kambur bedeniyle toprağa eğilmiş, suyun önündeki çer çöpü temizliyor, yüzünde samimi bir tebessüm taşıyordu. "Kolay gelsin Rıza kardeşim," diye seslendi Bekir, elindeki çamurlu sopayı kenara bırakarak. "Az sabret, benim şu fidanlar suyunu alsın, kapağı hepten sana çevireceğim inşallah. Bereketi beraber göreceğiz, bizde hak yenmez bilirsin." Rıza, boğazına oturan o koca yumruğu yutkunarak eritmeye çalıştı. Zoraki, buz gibi bir baş sallamayla karşılık verdi. İçindeki hırs, Bekir'in o iyimser tavrıyla daha da alevlenmişti. "Benim tarlam kuruduktan sonra senin kapağını neyleyeyim ben?" diye fısıldadı karanlık bir öfkeyle. Akşam çöktüğünde Rıza'nın taş duvarlı kerpiç evinde sessiz ve gergin bir sofra kurulmuştu. Ortadaki bakır sininin üzerinde duran tarhana çorbasından dumanlar tütüyor ama kimsenin kaşığı kaseye gitmiyordu. Zöhre, gaz lambasının titrek ışığında kocasının kararsızlığını izliyordu. Gece yarısı köy derin bir sessizliğe büründüğünde Rıza yatağından usulca kalktı. Zöhre çoktan uykuya dalmıştı. Rıza, karanlıkta giyinip köşede duran küreğini omuzladı. Kalbi göğüs kafesini kıracakmış gibi atıyor, adımları onu tarlaların sınırına doğru sürüklüyordu. Rıza gecenin zifiri karanlığında elindeki küreğin sapını terli avuçlarıyla sıkarak tarlaların kesiştiği o dar sınıra vardı. Gökyüzünde tek bir yıldız bile yoktu. Sanki toprak işlenecek günahı görmemek için üstüne siyah bir örtü çekmişti. Kanalın başında durup nefes nefese etrafı dinledi. Sadece suyun ince şırıltısı ve uzaktan uzağa uluyan bir köpeğin sesi duyuluyordu. Su usul usul Bekir'in tarlasına, o yeşermeye durmuş umutlara doğru akıyordu.
Rıza'nın gözlerinin önüne Zöhre'nin o iğneleyici bakışları ve kışın kapıya dayanacak alacaklıların yüzleri geldi. İçindeki son merhamet kırıntısını da hırsının karanlık sularında boğarak küreğin keskin ucunu çamura hızla sapladı. Büyük toprak parçalarını, taşları ve çalıları hırsla söküp Bekir'in tarlasına giden arkın önüne yığmaya başladı. Kollarındaki kaslar geriliyor, her kürek darbesinde içindeki o eski dostluk bağı da bir bir kopuyordu. Kısa sürede suyun yönü tamamen değişti. Sular, Rıza'nın kurak toprağına doğru deli gibi bir hışımla hücum ederken, Bekir'in fidanlarına giden o ince can damarı tamamen kurumuş, geriye sadece çamurlu bir iz kalmıştı. Rıza, yaptığı işin gururu mu yoksa utancı mı olduğunu anlayamadığı garip bir titremeyle geri çekildi. Kendi tarlasına yayılan suyun sesini bir süre dinledi. Sonra küreğini alıp bir hırsız gibi sessizce evinin yolunu tuttu. Sabahın ilk ışıkları ufku kızıla boyarken Bekir'in tahta kapısı gıcırdayarak açıldı. Bekir, üzerine o eski soluk bordo kazağını geçirmiş, sabah namazından sonra tarlasını sulamanın huzuruyla dışarı adımını atmıştı. Ancak tarlaya giden yokuşun başında adımları yavaşladı. Bekir'in gözleri çatlamış toprağa değil, sınırı aşıp kendi evinin arka yoluna kadar taşan, Rıza'nın tarlasından fışkıran o hırçın sulara takıldı. Suların önü öyle bir kesilmişti ki, Rıza'nın tarlasına sığmayan taşkın, Bekir'in her sabah geçtiği taşlık yolu balçağa çevirmişti. Bekir, ne olduğunu anlamak için şaşkınlık ve telaşla o çamurlu yokuştan aşağı doğru hızlandı. Fakat yaşlı bedeni, o yapışkan ve kaygan balçığın üzerinde dengesini bulamadı. Ayağının altındaki çamur bir anda kayıp gidince, Bekir'in bedeni havada savruldu ve başı büyük bir gürültüyle yokuşun dibindeki sivri kayaya çarptı. Etraf bir anda derin bir sessizliğe gömüldü. Rıza'nın tarlasına gürül gürül akan suyun sesi, artık yerde hareketsiz yatan, başından toprağa doğru koyu bir kırmızılığın yayıldığı, Bekir'in o sessizliğini bastıramıyordu. Rıza'nın tarlasına taşan suların arsız sesi, Bekir'in cansız bedeninin yanındaki sessizlikle dehşet verici bir tezat oluşturuyordu. Yerde başı sivri kayaya dayalı yatan yaşlı adamın yüzünde ne acı ne de öfke kalmıştı. Sadece sabahın ayazında solan koca bir sükûnet vardı. Sabah namazından dönen köyün imamının telaşlı adımları duyuldu. Bastonunu toprağa vura vura yürürken suyun yolun ortasına kadar taştığını görüp adımlarını yavaşlattı. Gözleri kanlı manzaraya takıldığında elindeki tesbih yavaşça çamurlu toprağa süzüldü. İmamın boğazını yırtarcasına attığı feryat köyün sessizliğini bıçak gibi kesti. Tahta kapılar gıcırtıyla açıldı. Avlulardan fırlayan kadınlı erkekli köylüler ellerinde yarım kalmış işleriyle çamurlu yokuşa doğru nefes nefese koşmaya başladılar. Kendi evinin sedirinde pencereden dışarıyı izleyen Rıza, telaşlı sesleri duyduğunda bardağı tutan elleri titremeye başladı. Çayın sıcak suyu nasırlı parmaklarına döküldü ama acıyı hissetmedi. Göğsüne oturan o korkunç şüphe nefesini kesmişti. Zöhre, mutfak kısmından elinde bezle çıka geldi. Kocasının kireç gibi olmuş yüzüne bakıp kaşlarını çattı. "Ne oluyor sabah sabah? Bu neyin velvelesi?" diye sordu. Rıza cevap vermek yerine görünmez bir el tarafından sürükleniyormuş gibi kendini sokağa attı. Köy meydanından yokuşa doğru koşan kalabalığa karıştığında Rıza'nın dizlerinin bağı çözülüyordu. Her adımda tarlasından taşan çamurlu suyu görüyor, toprağa sapladığı küreğin tok sesi kulaklarında felaket çanı gibi çınlıyordu. Yokuşun başına vardığında kalabalığı yararak öne ilerledi. Gördüğü manzara ömründe aldığı en ağır darbe oldu. Can yoldaşı, kardeşi bildiği Bekir yüzüstü çamura bulanmış, başından akan kanlar Rıza'nın gece gasp ettiği o suya karışmıştı. Muhtar kalabalığın ortasında diz çökmüş, titreyen elleriyle Bekir'in boynunu yokluyordu.
Köylüler nefeslerini tutmuş beklerken muhtar başını usulca iki yana salladı. Gözlerinden süzülen yaşlar ceketine damlarken "Ölmüş!" diye fısıldadı çatallı bir sesle. Bu söz Rıza'nın beyninde tüfek gibi yankılandı. Gözleri fal taşı gibi açıldı, bedeni geriye doğru sendeledi ve sırtını kerpiç duvara zor dayadı. Kendi hırsı, kendi elleri, yıllarca aynı tası paylaştığı adamın ecelini getirmişti. Muhtar yavaşça ayağa kalktı. Gözleri yerde yatan bedenden kayıp, felakete sebep olan taşkın suya çevrildi. Suyu takip ederek kanalın başına, tarlaların kesiştiği o sınıra doğru öfkeli adımlarla yürümeye başladığında Rıza'nın kalbi duracak gibi oldu. Muhtarın ağır ve öfkeli adımları, Bekir'in kanının sızdığı balçığı eze eze yokuş yukarı suyun kaynağına doğru ilerlemeye başladı. Arkasından gelen köy halkı tek bir kelime bile etmeden sadece çamura batan çarıklarının çıkardığı boğuk seslerle onu takip ediyordu. Sırtını kerpiç duvara dayamış olan Rıza nefes alamadığını hissetti. Dizlerinin bağı çözülmüş, kalabalığın arasına karışıp saklanmak istiyordu ama görünmez bir el onu da yokuştan yukarı, kendi işlediği günahının kaynağına doğru amansızca sürüklüyordu. Kalabalık tarlaların sınırına vardığında muhtar aniden durdu. Gördüğü manzara karanlık bir ihanetin belgesiydi. Bekir'in arkına giden yol, irili ufaklı taşlar ve taze kazılmış çamur topaklarıyla acımasızca, bilerek ve isteyerek tamamen tıkanmıştı. Sular, o derme çatma setten taşıp deli gibi Rıza'nın tarlasına hücum ediyor. Aylardır suya hasret toprakları arsızca doyuruyordu. Bir karış ötede, Bekir'in fidanları ise kupkuru toprağın üzerinde öksüz bir çocuk gibi çaresizce susuz bekliyordu. Muhtar dizlerinin üzerine çöktü ve suyun yönünü değiştiren çamur yığınına yaklaştı. Elini uzatıp setin üzerindeki derin kesiye dokundu. Bu toprağa hırsla saplanmış bir küreğin bıraktığı inkar edilemez bir iz. Hırsın toprağa kazınmış kara mührüydü. Köylülerin arasındaki ölüm sessizliği yerini uğultulu bir öfkeye bırakmaya başladı. Yaşlı bir kadın titreyen eliyle Rıza'nın göle dönmüş tarlasını işaret ederek "Bu su kendi yolunu şaşırmamış, bu suya haram karışmış" diye mırıldandı dehşet içinde. Muhtar elindeki çamurlu topağı sıkarak ayağa kalktı ve acıyla kırışmış yüzünü kalabalığa doğru çevirdi. Keskin gözleri köylülerin yüzlerinde dolaştı ve en arkada kireç gibi olmuş suratıyla tir tir titreyen Rıza'nın üzerinde kilitlenip kaldı. O an kalabalık muhtarın bakışlarını takip ederek ortadan ikiye yarıldı ve Rıza ile muhtar arasında ince bir yol açıldı. Suyun şırıltısı dışında hiçbir sesin duyulmadığı o saniyeler, Rıza için cehennemin kapılarının yavaşça aralandığı andı. Rıza'nın kalın bıyıkları titriyor, bakışları yere kaydığında kendi çizmelerinin üzerinde gece yarısı bu seti kurarken bulaşan o koyu, ıslak balçık lekelerini görüyordu. Artık o kanlı çamuru inkar edecek hiçbir mecali kalmamıştı. Öne çıkan Zöhre, kocasının çamurlu çizmelerine, sonra da tıkanmış su kanalına baktı. Dün gece kendi dilinden dökülen o zehirli sözlerin sabahında masum bir canı alan kanlı bir felakete dönüştüğünü anladığında feryat kopararak dizleri üstüne yığıldı. Muhtar Rıza'ya doğru ağır bir adım attı ve çatallı bir sesle o sessizliği yırttı. 3 kuruşluk fani mahsul için 40 yıllık kardeşine ekmeğini böldüğün o masum adama bu eceli nasıl reva gördün Rıza? Hiç mi Allah'tan korkmadın? Muhtarın o ağır, tokat gibi inen sözleri Rıza'nın suratında patladığında yaşlı adamın bacaklarındaki son derman da tükendi. Koca bir çınar gibi hırsızlık yaptığı suyun kenarına ağır ağır yığıldı. Titreyen ellerini yüzüne kapattı ama dudaklarından tek bir kelime, tek bir inkar dökülemedi. Köylüler sanki Rıza'nın üzerinde bulaşıcı bir veba varmış gibi dehşet içinde ondan birer adım geriye kaçtılar.
Yıllarca aynı safta namaz kıldığı adamların gözlerindeki iğrenme dolu bakışlar, Rıza'nın sırtına saplanan zehirli hançerler gibiydi. Kalabalıktan sadece derin bir kınama uğultusu yükseliyordu. Çamurun içinde dizleri üstünde duran Zöhre, feryat ederek göğsünü yumruklamaya başladı. "Benim zehirli dilim yaktı bizi. Suyu al diye kendi evimize ateşi ben taşıdım," diye bağırırken, yüzüne bulaşan çamur gözyaşlarıyla yıkanıyor ama vicdanındaki o kara leke bir türlü temizlenmiyordu. Muhtar, yerdeki çamurlu su setine iğrenerek baktıktan sonra Rıza'ya döndü. "Al Rıza," dedi. Sesi buz gibi soğuktu. "Uğruna can aldığın, kardeşini toprağa verdiğin o su senin olsun. Bakalım o haram su, ellerindeki kanı yıkamaya, cehennem ateşini söndürmeye yetecek mi?" Bu sözler dondurucuydu. Kalabalık yavaşça dağılırken köyün gençleri Bekir'in cansız bedenini eski bir kilime sararak omuzlarına aldılar. Yokuş aşağı cenaze evine doğru kederli bir yürüyüş başlarken kimse arkasına dönüp çamurun içinde diz çökmüş Rıza'ya ya da dövünmekten bitkin düşmüş Zöhre'ye dönüp bakmadı. Rıza saatlerce o çamurun içinde tarlasına doğru arsızca akan suyun başında tek başına kaldı. Uğruna katil olduğu sular çoktan ekinlerin boyunu aşmış, çatlak toprak suyu çekemediği için fidanların köklerini çürütecek koca bir balçık gölüne dönüşmüştü. Hırsı kurtarmak istediği mahsulü bile boğmuştu. İkindi vaktinin kızıllığı köye çökerken Rıza ağır adımlarla 100 yaşında bir ihtiyar gibi sürünerek evinin yolunu tuttu. Sokaktan geçerken avlu kapılarında bekleyen komşuları yüzlerini çeviriyor, tahta kapılar Rıza'nın yüzüne birer birer sağır edici bir sessizlikle kapanıyordu. Kerpiç evinin avlusuna adım attığında içerideki eski huzurdan eser yoktu. Zöhre sedirin köşesine büzüşmüş, önüne aldığı eski bir bohçaya birkaç parça eşyasını tıkıştırıyor, gözlerini kocasından kaçırarak hıçkırıklara boğuluyordu. Artık o evde ikisi için de barınacak bir çatı kalmamıştı. Rıza duvarda asılı duran kasketini başından çıkardı. Titreyen elleriyle sobanın yanındaki sandalyeye çöktü. Köyün girişindeki tozlu yoldan gelen jandarma aracının o tiz siren sesi duyulmaya başladığında gözlerini kapattı. Kurtarmak için can aldığı ekinler çürürken eceli de kapıdan giriyordu. Rıza, kerpiç evin loş odasında sandalyeye çökmüş, titreyen elleriyle başını tutarken, jandarma aracının tepe lambalarından süzülen mavi ve kırmızı ışıklar pencerelerden içeri vurmaya başladı. Kapı sertçe vurulduğunda yerinden kıpırdayamadı. Dün gece elinde kürekle kendi hırsına koşarken adımları ne kadar da hızlıydı. Şimdi ise bacaklarına kurşun dökülmüş gibiydi, ruhu çoktan o çamurlu tarlada can vermişti. İki jandarma eri kollarından tutup kaldırdığında Rıza başını bile kaldıramadı. Gözleri duvarda asılı duran Bekir ile yıllar evvel çektirdikleri o soluk fotoğrafa takıldı. İkisi de güler yüzlüydü. Aralarında henüz ne su kavgası vardı ne de kan davası. Köy meydanından araca doğru yürütülürken bütün evlerin ışıkları sönüktü ama herkesin pencere kenarlarından onu izlediğini, o sessiz kınamanın omuzlarına çöktüğünü biliyordu. Zöhre çoktan bohçasını alıp arka yoldan anasının evine doğru yola çıkmış, kendi ocağını kendi elleriyle söndürmüştü. Rıza araca bindirilmeden evvel son bir kez tarlaların olduğu yamaca baktı. Uğruna can aldığı o haram su gece boyunca akmış ve ekinlerini köklerinden çürüterek koca bir balçık mezarına çevirmişti. Ne tarlası kurtulabilmişti ne de insanlığı. Bekir'in cenazesi sabahın erken saatlerinde köy mezarlığına defnedilirken Rıza soğuk taş duvarların arasında karanlığa gömülüyordu. 40 yıllık yoldaşının canına mal olan o haram su, Rıza'ya sadece ebedi bir vicdan azabı bırakmıştı. Kıymetli dostlar, hırs insanın gözünü kör eden, aklını başından alan kara bir beladır. Bir karış toprak, 3 kuruşluk menfaat için kul hakkına girilen yerde,
bereket değil, ancak böyle acı felaketler biter. Zulümle abad olanın ahiri berbat olur. Başkasının hakkını gasp ederek kendi tarlasını yeşerteceğini sananlar eninde sonunda kendi kazdıkları kuyuya düşerler. Rabbim cümlemizi nefsinin esiri olmaktan, bir başkasının hakkına el uzatmaktan muhafaza eylesin. Bu dramatik ve ibretlik hikayemizin sonuna geldik. Eğer anlattıklarımız yüreğinize dokunduysa, kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenip düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni ve ibret dolu başka bir gerçek hayat hikayesinde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.